Aslında ilk bu hikaye 9 adamın öyküsüymüş. Biz gittik işte 56 saat sürdü otobüste yolculuğumuz. Bir ara parmağımın donmak üzere oldu. Şerif abi dedim şey yapalım. Urfa'da bizi çalıştırmadılar. 8 gün çalışamadık. Bir kavga çıktı. Biz tabii durduk. İzliyorum. Bir şey araya girmem mümkün değil. Yolla ben sinemayı sevdim ve sinema olsun hayatımda dedim. İsmail Eroğlu. Burada. Necati Üçağız. Burada. Halil Yavaş. Burada. Mektup faslı bu kadar arkadaşlar, tamam mı? Şimdi ben de hikayesini sonra Tarık Ak'tan dinledim. O zamanlarda duymuştum. Aslında ilk bu hikaye 9 adamın öyküsüymüş. Ben o 9 adamın öyküsünün senaryosunu okudum. Onu da anlatacağım. Erden Kral'la başlıyorlar fakat iş çok gidiyor. Şerif abi de o zaman hapiste. Erden abi yavaş gidiyor. Yılmaz Güney çekimin suratinden ve zamanlamasından memnun değil diye. Dedikodu yani ben bilmiyorum bunlar ne kadardı. Ama Tarık abiden de biraz onun anlatımlarından da sonra izledim. Dolayısıyla bu işin bir şekilde kotarılması ve daha ekonomik ve daha hızlı olması gerekiyor. Bunun da tek ilacı Şerif Gören. O arada o da dışarıda. Tarık abi de hani bunu ancak Şerif yapabilir. Hakikaten çok hızlı ve çok yaratıcı bir yönetmendi. Şerif abiye dönüyorlar, durduruyorlar o çekimi. Adada çalışıyorlarmış galiba falan. Neyse çok bir şey de çekilmemiş zaten. Şerif abi de şey demiş yani ben onu sonradan duydum. Ya ben 9 adamla çekemem bu film olmaz. Öyle 6 adama düşürdüler. Ki hani bir film boyutunda olması için. O Şerif abinin şeyiymiş, önerisiymiş. Ben de o filmden önce Kanlı Nigar diye Memduh'un da demin de bahsettim. Bir filmde çalışmıştım ve orada reji grubu 2 kişi oluyordu. Muzaffer Hiç Durmaz, aynı zamanda babamın da asistanı olan. Dedim ki babama ya Muzaffer abiye söyle beni alsın yanına. Yani reji grubunda ben de olayım. Sağ olsun Memduh abi de kabul etti. Muzaffer abi de kabul etti. Aslında çok da keyif aldım. Böyle başka özel nedenlerle çok keyif almadım kendim açısından, filmden değil. Bazı sorunlarım vardı kız arkadaşımla falan. Böyle keyifsiz bir çalışma oldu benim için falan ama yine de işimi yaptım tabii. Bir gün babam geldi. Dedi ki Muzaffer seni çağırıyor bu akşam dedi. Evinde telefon yok mu? Yani düşün 81 yılından bahsediyorum. Bizim evde var telefon ama onda yok. Dolayısıyla ben bir de yüz yüze görüşmek istiyorum. Ben atladım Beşiktaş'ta Muzaffer abiye gittim. Ona borçluyum yolda olmama. Turgay yarın Bingöl'e gelir misin dedi bana. Benim de böyle özel hayat şeyler var. Biraz kopmak istiyorum İstanbul'dan. Gelirim abi dedim. Yarın 12'de Güney Film'de ol dedi. Ağa Cami sokağın içinde Güney Film'in yazıhanesi vardı. Gittim oraya. Yola çıktık. Al dedi eşyanı uzun kalacağız dedi. Bu kadar. Sen nereye gidiyorsun? Konya'ya. Konyalı mısın? Değilim. Karım oğlum orada, babamın yanında. Ben de buradan ta Diyarbakır'a. Biz gittik işte 56 saat sürdü otobüste yolculuğumuz. Ben o eski otobüslerde o böyle lambaları var yukarıda. O da kırmızı renkli falan. Orada senaryoyu okudum. Bütün yol boyunca falan. Bingöl'e indik. Otelde kalıyormuş Şerif abi, Tarık abi falan. Otel. Hatta ben Bingöl'e indiğimizde ne zaman Bingöl'e gideceğim? Meğer ben köy zannettim orayı. Meğer Bingöl merkezmiş orası. Biz de iltifa doğuya çıkıyorum yani. Bir haberiz. Gencim, çok gencim. Otele girdik. Tarık abi gördü beni. Sen ne arıyorsun burada dedi. Dedim abi böyle böyle ben işte Şerif abiye reji grubuna geldim. Dedim. Biz çünkü çocukluğumuzdan beri setlerden Tarık abiyle tanışıyor. Babamla çok film yaptığı için. Çok sevindi, sarıldı, oynadı falan. Neyse ben odama geçtim.
Bir müddet sonra Muzaffer abi geldi. Turgay dedi, sana bir şey söyleyeceğim dedi. Ne? Söyle abi dedim. Şerif seni getirdiğime çok kızdı dedi. Çünkü Muzaffer'in seçimiydi o, Muzaffer abinin. Neden dedim abi kızdı. İşte ya ben sinirli bir yönetmenim. Turgay'a ters bir laf ederim. Hani Orhan abinin oğlu çok ayıp olur. Buradan bir kere niye Orhan abinin oğlunu getiriyorsun? Ters bir şey yaparım sonra Orhan abi ayıp olur filan. Dedim abi şunu git söyle Şerif abiye. Eğer öyle bir fırsatı bulursa sakın dedim rahat olsun. İstediği gibi küfür edecekse de küfür etsin dedim. Ama bunu dedim iletkenle rahat olmasını söyledim. Tamam Tur. Zaten geri göndermeleri mümkün değil. Bingöl'deyim yani. Biz Şerif abiyle orada tanıştık. Bir kere ben ilk filmim İstanbul 79'da babama asistanlık yaparken sete gelmişti Kadir abiyle görüşmeye. Ama biz tanışmadık. Bir film çekeceklerdi herhalde onunla. Biz de bir pavyonda çalışıyorduk. Orada Kadir abiyle bir sohbet ettiler köşede. Ben bir Şerif abi oradan gördüm. Ama Şerif abi ben duyuyordum. İşte o zaman işte sinema dergilerinden Ses olsun, o bu olsun hep böyle merak ederdim. Yılmaz Güney'in asistanı hani başarılı biri olduğunu hissediyordum hep. Tarzını da seviyordum. Biz tabii o zaman genciz daha çok hani aşk filmlerinden çok başka tür filmlere daha hani niye öyle filmler yapalım duygusundaydım ben de. O yüzden Şerif abi ciddi bir saygım vardı zaten. Yani o beni tanımıyordu ama ben onu tanıyordum. Neyse biz başladık. Çok güzel gitti. Şimdi başladık. Bingöl'de başladık. En zor bölümüdür. Karda 15-20 gün çalıştık. Şerif Sezer'le Tarık Akan bölümünde. Sonra Urfa, Urfa, Diyarbakır, Antep. İlk yolculuk planımız bu. Bingöl'ü bitirdik. Çok zor şartlarda çalıştık. Yani bir ara Şerif abinin ben tabii yanındayım devamlı. Not alıyorum planları, ne çekiyoruz, ne ediyoruz şu bu. Bir ara parmağımın donmak üzere oldu. Şerif abi dedim şey yapalım. İstersen parmağım donmaya var. Turgay haklısın dedi. Böyle koruyucu şeyler yapıyorduk biz tahtadan falan ama yani zor gerçekten. Ama tabii onun kararı Şerif abi. Yani donacaksak donarız yani öyle bir hiyerarşi var tabii. Şerif abi haklısın Turgay'ı da paydos edelim dedi. Yani hakikaten doğayla birlikte zor sahnelerdi. Filmin çok güzel sahneleridir. Öyle bir çalışma oldu ki zorluğunu bile önemsemediğimiz için ya ne zorluk o bizim için her şey çok kolaydı aslında. Müthiş bir enerji vardı. Sinerji vardı. Oyuncular, teknik ekip, herkes. Zorluklar soğuktu. Ayazdı, tipiydi. Beyaza bakmak her gün. Mesela biz Mirza diye bir çocuk oynattık. Tarık'ın çocuğu. Bingöl'lü. Türkçe bilmiyor. Ben onlardan Kürtçe öğreniyordum. Yazın diyordum bazı kelimeleri falan. Öğreneyim gelmişken bir şeyler öğreneyim diye. Çocuk kara bakmaktan gözleri şey oldu. Şey yapıyorduk yani çekime de devam etmek zorundayız. Provalarda gözlük taktırıyorduk hani etlensin. Sonra hani biraz dayandığı zaman gözlüğü çıkartırıp çekimini yapıyorduk. Yani bunlar da zorluklarımız. Urfa'da bizi çalıştırmadılar. 8 gün çalışamadık. Şöyle bir şey hatırlıyorum. İzinsiz yabancı çalıştırıyorlar diye. Yabancı kişi çalıştıramazsın diye bir kanun var. Yani izin alınması gerekiyor. Yani yabancı biri Türkiye'de çalışacaksa onun çalışma izni alınması gerekiyor. Bize de öyle bir şey yok. Ama işte tabii 80 ihtilali sonrası bunlar oluyor. Biz anlamadık, çözmeye çalışıyoruz. Biz 7-8 gün çalışalım. Urfaspor'un toprak sahasında top map oynuyoruz yani. Sonra şey yaptık. Herhalde bir ihbar olmuş falan. Bizim bir ışık şefimiz vardı. Mustafa Koçit diye. O da rahmetli oldu. Ona biz George derdik. Lakabı George'tu onun. Herhalde onu yabancı sandılar. Bir de tabii Urfa biraz daha sağ tandanslı.
Yılmaz Güney film falan böyle çok şey vardı. Yani hakikaten ben çok enteresan çekimlerde şeyler yaşadım orada. Neyse biz bu olayı çözdük tabii. George Mustafa Koçyiğit aslında. Halil, gelirken bir kız gördüm. Tanıyorum ama çıkartamadım. Burnu... Üstüme kızını dersin. Gülbahar'dır adı. Köylüler de bizi izlemeye geliyorlar. İşte biz çekim yapıyoruz. 2 husumetli köy gelmiş izlemeye. Bir kavga çıktı. Biz tabii durduk. İzliyoruz. Bir şey araya girmem mümkün değil. İnanılmaz bir kavga. Taşlı sopalı yani. Ondan sonra vallahi o nasıl yatıştı orada Yılmaz Güney'in bir adamı vardı. Mustafa Tüysüz diye hatırlıyorum. Ona dedim abi ne bu halimiz falan dedi. Burası böyle oğlum falan dedi. O günü unutamam. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Bizde dertleri yok. O insanlarla müthiş bir kavga tutuştu. Ben üniversite 80 mezunuyum. Orada da çok kavgalar gördüm ama böylesini görmedim. Bizde de olurdu üniversitede çok ciddi sağ sol kavgaları. Onun 3 misli falan bir kavgaydı. Bıraktık o gün çekemedik. Sonra devam ettik falan. O ne ki baba? Leş. Bir at leşi. İlk bölümü bitirdik. İyi de gitti yani her şey. Sonra İstanbul'a döndük. Mevlana Kapı'da yetiştirme yurdunda hapishane sahnelerini çektik. İkinci etaba yola çıkacağız. İşte orada Mevlana Kapı'dan sonraki durağımız Bursa. Mudanya ilk önce. İmralı cezaevinden mahkumların geliş planı var. Ona ayarlandı. Yılmaz abi de orada. İmralı'da zaten o zaman. İşte onları getiren bir tekne var. Oraya bizim oyuncularımız yerleştirildi. Onların gelip gemiye çıkmalarını çektik. Bursa'da da bir sahnemiz var. Otogarda. Zor bir sahne. Böyle improvize biraz çekmeye çalışacağız falan. İşte neyse Mudanya'yı çektik. Tam minibüslere bindik. Bursa'ya yola çıkacağız. Bir dolu da figürasyon aldık. 2 minibüs falan ki otogardaki olayı bizim adamlarımızla götürelim diye. Fakat bir haber geldi. Bizim çekimler yasaklanmış. Sıkı yönetim. Evren. Ne yapacağız? Bir toplantı yaptık. Yine hep rahmetli diyorum. Sabri abi, prodüksiyon amiri falan. Şerif abi dedi tamam dedi Bursa'yı çekmiyoruz dedi. O sahneyi. Bursa'ya gidelim dedi. Otellere yerleşelim. Bursa sahnesini çekemeyiz bu durumda. Jandarmanın bir vurma sahnesiydi. Orada çok pratik hemen kararını verdi. Biz tabii ekibi götürdük. Bursa'da kaldılar. Figürasyonları geri gönderdik ve biz kaçak olarak çekmeye başladık. İşte otobüs yolculuğu var. Gece işte Konya'ya varıyoruz. Hep çekerek gidiyoruz. Konya'da çekimlerimizi yaptık. İşte oradan hatta olmasına rağmen yasaklanmış olmamıza rağmen müthiş cesaretli. Ya çok güzel bir ekip dayanışması vardı. Hiçbirimizde bir korku yok. Yani biz bu işi yapacağız. Yani inanılmaz güzel bir ekipti. Yani orada bütün çalışanlar helal olsun hepsine. Hiç korkumuz yok. Bastık gittik. Konya'yı da hallettik. Oradan gittik. Adana'ya. Adana bölümü 6. hikaye. Ya 6. mahkumun hikayesiydi. Fakat film Güven Şengin ile Güngör Bayrak'ın hikayesiydi. Yılmaz abi montajda onu da attı. Çünkü film boyutu ancak 5 hikayeyi kapsıyordu. Çok da kuvvetli, çok da gerekli değildi yani onu koymak. Dolayısıyla son kurguda Şerif abi demiş yani 9'da olmaz 6'yı çekerim. Yılmaz abi de 6'yı bile artık filme koymadı yani. Şerif abinin doğruluğu ortaya daha bir kez daha çıktı. Böyle bitirdik. Sonra işte Adana'da bizim bir adet vardır. Film bittiği son planından sonra herkes birbirini alkışlar ve öpüşürler. Herkes birbirini öper. Kutlama gibi. Şerif abi yanıma geldi. 3 aydır beraberiz. Seni öpüyorum dedi ama bir yere gidemezsin. Bundan sonra bendesin dedi. Ve hakikaten biz 13 sene Şerif abiyle beraber olduk. Çok güzel işler yaptık. Çok zor filmler yaptık. Katırcılar olsun, kurbağalar olsun. Yani yılanların öcü o kadar
Zor doğa şartlarında çok filmler yaptık. Şerif abi çok değişik bir adamdı. Valla çok üzüldüm. Kemal abi, arkasından yeni Şerif abinin kaybı. Benim için de zor oluyor bazı şeyler. Çünkü ben 6 yaşından beri setlerdeyim. Çok ölüm haberi alıyorum. Çok geniş bir jenerasyonu tanıyorum. Yani bakın Çağanlara kadar, Ömer Faruk Soraklara kadar geliyorum. Ta şeyden başlayarak, e, ne derler, Osman Sedenler, bilmem ne, Atıf Yılmazlar, ona düşünemiyorsunuz yelpazeyi. Ve bunları kaybı, hepsinde çok güzel anılarım var. Atıf abiyle çalıştım, müthiş bir adam, müthiş bir yönetmen. Yani babam, Kartal abi, Kartal Tibet, Memduh'un, yani bir dolu oyuncu. Çocukluğumdan tanıdığım, babamın özellikle 63 ile 75 arasındaki, 70'ler arasındaki bütün oyuncular öldü. Şimdi en son Engin abiyi de kaybettik bir trafik kazasında. Yani bir tek İzzet Günay, Edison, Ahmet Mekin kaldı. Ben onların hepsini tanıyorum çocukluğumdan beri. Çok sıkı tanıyorum. Yani sadece merhaba merhaba değil. Yani paylaştığım insanlar. Yani setlerde paylaştığım, bizim evlerde çok yemek olurdu. Oyuncu, yapımcı, herkes gelir, böyle ayda bir toplanırdık. Daha bir dostluk vardı o zaman. Dolayısıyla üzücü oluyor bu haberler. Berhudar ol aslanım. Yüreğin yumuşar, elin titrerse ahirette bile yakana yapışırım, unutma. Şöyle oldu. Biz aslında filmi bitirdik. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Hatta biz negatifler İsviçre'deki firmada yıkanıyordu falan. Biz Şerif abiyle montaj için bir yerle anlaşıldı. Oraya montaj yapmak için şeye gittik. Yani filmi, iş kopyalarını seyredeceğiz, keseceğiz, parçalayacağız. Sonra kurgusunu yapacağız. Yılmaz abinin şeylerle, yani hapisten kaçtığını, filmde bütün iş kopyalarının orada olduğunu ve montajı da yapamayacağımız. Dolayısıyla bu işin bundan sonra Yılmaz abi gittiği için orada devam edeceğini duyduk. Biz de yapacak bir şey yok. Orada bıraktık işi yani. Yani Yılmaz abi de işte belki o acele hızlı yapmasının bir nedeni de buydu filmin. Hani çabuk kotarmanın, belki gitme, kaçma planları dahilinde, bilmiyoruz. Hani sonradan puzzle'ları birleştiriyoruz. Çünkü çok, Yılmaz abi hapisten aslında cezasını tamamlıyordu, aldığı hapsi bildiğim kadarıyla. Çıkma durumu vardı. Fakat bir haber alıyor, başka davalardan yine içeride tutacaklarını. Ondan sonra kaçmaya karar veriyormuş. Hep bizim duyduklarımız, yani bunlar birebir konuştuğumuz şeylerdi, duyumlar. İşte aramızda konuştuğumuzda böyle diyenler oldu falan. Yani yoksa cezasını tamamladığı için çıkacak ama çıkartmayacaklarını, hatta bir iki davadan da yüklü bir ceza alacağını düşündüğü için bu şekilde kaçmak zorunda olduğunu düşünmüş ve kaçmış. Ve o işte orada yaptı şeyini, kurgusunu orada yapmış. Kürtçe konuşmalar koymuş falan. Bizde yoktu sen, hep Türkçeydi zaten. Mesela dublaj yaparken falan. Bizde kaçak olarak bir arkadaşımın şeyi vardı, video dağıtım şeyi, o bulmuş. Çok kötü bir kopya, inanılmaz kötü bir kopya. Ben de oradan seyrettim filmi, oradan biliyorum yani onları. Ama tabii bizim yolla ilişkimiz kesildi, bir Şerif abiyle devam ettik. Kendi hayatımıza, yani başka filmlere gidip falan. Seneler sonra izin çıktı. İşte tekrar burada dublaj yapıldı. İşte Tarık abi de sanıyorum Erdal abi konuştu. Erdal Yozgat. Yani çok güzel bir şey yapıldı. Hatta Beyoğlu sinemasında ilk gösterimi yapıldı. Biz de gittik çalışanlar olarak. Fatoş Güney, şurada gördüğünüz kan ödülünü tam birebirdir imitasyonunu yaptırmış. Hepimize sahnede onlara hediye etti. Birebirdir yani imitasyonu. Güzel bir serüven oldu. Tabii çok seneler geçti. Kaç senesiydi tam hatırlamıyorum. Ama o zamanlar içinde çok kötü bir rakam değildi. 700-800 bin civarında. O zamanlar bu rakamlar önemli rakamlardı.
700-800 bin civarı, 750 bin belki, tam net hatırlamıyorum rakamı. Ama 700 üstü olduğunu hatırlıyorum. Bir seyirciyle buluştu, beğenildi film. Güzel olmuştu. Beni sinemaya sevdiren, çok samimi söyleyeyim, ben iktisat mezunuyum. Ne yapayım konusunda kararsızdım. Sinema mı yoksa mesleğimle ilgili bir şeyler mi? İnanın burada benim sinemaya döndüren, yani bütün artık o düşünceleri okumamla ilgili yapacağım kariyeri bıraktıran Yol filmidir. O kadar çok sevdim ki. Ve tamam, öbür filmlerde de keyif aldım. Babamla 2 film. Ama onlardaki amacım şeydi, işte babamdan para almayayım. Harçlığımı şey yapayım, daha rahat, hani babama da yük olmayayım. İşte Memdu abiyle o ara işte iyi oldu, iyi de para kazanıyorduk. Yani şey olarak bizim için büyük paralardı o haftalıklar falan. Ama yolla ben sinemayı sevdim ve sinema olsun hayatımda dedim. Orada karar verdim. Şerif Gören çok önemli bir etkendir. O yüzden yolda olmanın onurunu yaşıyorum. Dikkat edin. Salihon'un gelini 2 saatlik yolda donmuş. Terlemişler. Telaştan terlemişler. Üstüne de yiyince buz gibi soğuğu karnı içinde kalmışlar. Bir kere her şeyden önce senaryo muhteşem bir senaryo. Yani ve çok, yani onu politik film olarak düşünmeyin siz onu. Orada bir kadın hikayesi, kadınların hikayesi var aslında. Türk toplumundaki kadınların yani müthiş böyle bir film yapılmadı yani doğudaki kadınlarımızla ilgili. Yani film bakma Tarık Akan falan oynuyor ama asıl hikaye bence kadınların dramı. Bütün dram kadınlarda. Yani bu, o yüzden Yılmaz Güney'in yani inanılmaz bir senaryo başarısı var burada. Fakat bir senaryoyu 5 ayrı yönetmene verirsiniz. Aynı senaryoyu 5 farklı film çeker. İşte orada da Şerif Gören'in ustalığı devreye giriyor. Senaryo okey. Ama yönetmen, işte bu dediğiniz hale gelmesinin sebebi yönetmen. Şerif Gören. Bir başkası çekse o kadar başarılı olamayabilirdi. Herkesin dünyası, kişiliği farklı. Ama Şerif abi o filmi yani hakikaten yönetmen yani. Yani yönetmen filmidir aynı zamanda. Yani sadece senaryo çok önemli. Yani biz ona şey deriz. Filmin Kur'an-ı Kerim'i. Hani ama bir de realize etmek diye bir şey var. O açıdan ikisi iyi birleşti. İyi birleşti. Ustalar iyi birleşti. Zaten Yılmaz abi biliyordu Şerif Gören'i. Yani asistanını yapmış etmiş yani bütün bu güzel bir birliktelik oldu. Ve dolayısıyla filme yansıdı. Mesela Yol filminden sonra Yılmaz abi yurt dışına gittiğinde bizim mali işlere bakan Bingöl'de de yanımızda olan para işte haftalıkları dağıtan filan Kerim abiydi sanıyorum. Benle görüşmek istedi. Taksim'de Efes Pilsen Pub diye bir yer vardı. Orada buluştuk. Turgay dedi, Yılmaz seni istiyor dedi. Duvar filmi için Fransa'daki. Şimdi çok güzel bir şey Yılmaz Güney'in beni istemesi tabii. Bütün raporlar gidiyor nasıl yaptı. Şimdi burada kendimi methetmek için söylüyorum. Birebir yaşadığım bir şeyi söylüyorum. Sizin gibi gençlere ihtiyacı var dedi. Dedim abi affet beni dedim. Ben burada yaşamam ve Şerif abiyle yürüyeceğim dedim. Çok büyük onur, keşke ama dedim gelemeyeceğim dedim. Yani gidemeyeceğim dedim. Ve gitmedim. O Duvar'da son filmi oldu. Mide kanserinden öldü Yılmaz abi. Yani güzel bir acı tatlı hikayesi olan bir çalışma oldu kendim açımdan da.